Şimdi YouTube için kaydı başlattım. Emre'mizin paslı çivimizin 260 ile İnci Nehri'nde yapmış olduğu güzel bir maç var. Replay'ini ulaştırdı bize. Biz de hem YouTube'dan hem de Nimo TV'den canlı yayında aktarıyoruz kardeşimin maçını. Ve tabii ki bu maç yine YouTube'a kayıt olarak gelecek. Kim ilerleme? Sevgili Emre'nin kamerasına geçelim. Ağzın burnun kırar senin diyor ve yoluna devam ediyor sevgili Emre'miz. Peki. Bir şeyler kapalım diyor sevgili misafir. Şöyle yapayım. Tanklar gözüksün. İnci Nehri biraz adapte olamadığımız bir harita. Daha. Bakalım Emre burada neler yapar. Takımımızın dağılımına baktığımız bu vakit takımımız standart olarak aslında maçlarda standart olarak ilerledikleri yere doğru gidiyor derken efendim koşarken atış yapıyor. Koşarken mermiyi yiyor M46 Patton. Tankımızın hemen şöyle 260 milimetre standart mermisinin 340 milimetre de premium mermisinin deliş aralığı var. Ortalama hasarı 440. Bir kere daha olur mu diyor Emre, deniyor. Fakat oldu. 260'ı görmesine rağmen üstünüze doğru böyle koşa koşa gelen bir 260 var ise normal şartlarda kaçmak gerekir ama son anda fark etti M46 Patton. Güzel bir tank, güzel bir tank. Son topunu taktığınız zaman güzel, kullanışlı bir tank. Fakat grillin önüne çekiyormuş. Adam düşündüğümüzden çat 360 sektirir ama grill var, bu esnada atış yapmadı ama M46'ya görüşümüz var. M46'yı oyun dışı bırakırız. 676 hasarla. Maç devam eder. Grill atışını yaptı bu arada. İlerliyoruz. Önümüzde şu an görünür grill ve E75 var. Ağır hattımız yavaş yavaş düşmeye başladı. 268 4'ün aslında ağır hattına destek olmasını da beklerdik şahsen. Palet diyor ve 803 aslında bir grillin rule edebileceği en yüksek hasarlardan birini veriyor. Ama Emre yakalıyor ve palette tutarak oyun dışı bırakıyor grill'i. E75 var, full canlı maşallah, etli butlu. Bir palette ona gelir. Patlayıcı atan bir E75. Kullanmayın arkadaşlar. Ağır tanklarda böyle patlayıcı kullanmayın. Baktığın zaman namlunun veya merminin öyle bak tepesine vuruyor. Görüyor musun? Tepesine vuruyor. Merminin öyle yüksek hasarlar verdiği falan görünüyor ama o öyle şey değil yani. Çok baz alınacak bir durum değil. 502 yüksek gösterebilir ama patlayıcı mermi öyle hadi deyince 600-700 vuracak diye bir kaide yok. Her tanka vurmaz onu. Hayatımda ilk defa böyle yerinde duran bir EBR gördüm. Eğer bir light tank yerinde duruyorsa ya ölüdür ya işi bilmiyordur. 503. İşte o da Emre'nin dediği mevzuya denk geliyor. Bakıyorum oyuna diyor. Ne kadar işi bilmeyen adam varsa diyor Med oynamaya çalışıyor. Med oynamak ayrı bir olay. Tabi Med'i çok iyi kullananlar var. İstisna, sözümüz onlardan uzak. Onu söyleyeyim. 373 çok düşük vuruyor bu defada. Hala EBR orada ve hala atış yapmaya devam ediyor. Aynı yerinde. 491 5300 hasara ulaştık bile. 1110 zırhımızdan sektirdiğimiz bir hasar mevcut. Önümüzde artı var. TL5A iniyor. Shift'in ortaya çıkmış. 268 4'ü darlayan bir Emil 2 var. Şarfutur'la beraber onu oyun dışı bırakacaklar muhtemelen. Ki Emil 2 de oyuna veda eder bu şekilde. STRV varmış artı ile beraber. Ama tabi burada yaptığı hareket nedir Emre'nin? Cap hattının yani şu kısmın tamamen artık
bittiğini görüyor ve kepe doğru yaklaşıyor. Burada 4005 var. 4005'in yine çok fazla bir şansı yok öyle bir aşamada. O yüzden biraz daha kepe yakın bir bölgeye doğru geçiş yapıyor. Shift'in hala tepede. Görüşümüz var mı? Var. Peki. Attık abi. Tabii her zaman olduğu gibi. Kritik. Biz STRV ile maçlara girdiğimiz vakit bizi çatır çutur deliyor insanlar. Ama biz STRV'lerde bunları maalesef çoğu zaman yapamıyoruz. Belki birçok tankta bunu yaşıyorsunuz. İşte örnek vereyim. EBR'ler giriyor maça. Sizin EBR'lerinize, ben klan maçlarında çok görüyorum bunu. 500-500 vuruyorlar. Bizim EBR'ler giriyor 70-80 vuruyor. Bu konuyu da anlayabilmiş değil. Oyun artık böyle oyuncu mu seçiyor? Başka bir sebebi mi vardır? Bilemiyoruz. 5741 hasar. 1110 zırhımızdan sektirdiğimiz bir hasar var. Devam ediyoruz. Birer birer takım arkadaşlarımız düşüyor. Sadece 4005 artı ve biz kaldık 1179. Can ile 705 bu aralıklarda. Çok bir canı kalmadı. Aslında FV biraz dikkatli oynarsa, shift değini çekse oyun rahatlayacak. Bakalım Emre nasıl bir yolu izleyecek bu aşamada. Şu hat üzerinde shift değini çok rahat görecektir. Spotlayabilirsin. Derken shift değin burada yan duruyor ve 362 ile aslında şu anda önemli tanklardan bir tanesi oyun dışı bırakıyor. Tabi Badger var, STRO var, açmak çok zor. Super Conqueror keza yine sağlam tanklardan bir tanesi. Bence taret oynarken Shift'lerinden daha etkili bir tank. Super Conqueror. Dikkat etmek lazım. 705 hiç gözükmüyor. Düşman takımdaki tek 9 seviye tank. 6100 hasara ulaştık. İnci Nehri'nin önceki hali, önceki şekli daha güzeldi. Buraya ben çok adapte olamadım. Haritada bazı açık kısımlar var. Bazı oyuncular da bunu keşfetmiş. Öyle ya da böyle yakalanıyorsun bir şekilde. Önceki hali daha güzeldi bence. İnci Nehri. Orta tepeyi aldık. Bu oyunda yüksek mevkiler, yüksek tepeler, hakim tepeler her zaman avantajdır. İyi değerlendirmeniz lazım. Derken STRV 445 STRV ile bizim artı bu arada birazdan karşılaşacaklar. 705'i de oyun dışı bırakır ve 6667 hasarla oyununa devam eder. Badger bir kere açılmış, ondan sonrası yok. 4 kill almış herif. Hala hayatta. Onda ne kadar canı var onu da bilmiyoruz. 1500 zırhımızdan sektirdiğimiz hasarla toplam totalde şöyle baktığımız zaman 7100-7200 civarı bir kombi ile devam ediyoruz. Elinden geleni yapıyor. Her hattı, her sokağı, her caddeyi araştırıyor. STRV ile bizim artı an meselesi karşılaşmaları. Eğer STRV o hat üstünden devam ederse. Super Conqueror ve FV acaba ne olur? Düşman takımın artısı yok. FV bu noktada avantajlı. Bizde artı avantajı var. Fakat artıyı da her an STRV'ye karşı kaybedebiliriz. Ama artı de güzel bir atış yaparsa STRV'yi oyun dışı bırakabilir. FV'yi gördü. Conqueror girmedi. FV yaklaşıyor. Conqueror'ı çekerse bir nebze daha avantajlı durumda olacağız. Derken STRV geri dönmüş. Cap de bekliyor. Çok da işi bildiği söylenemez açıkçası.
6950 hasar ve cap'e girerek şu kısımda bakmadığı, girmediği alan kalmadı. Artık cap'e girip düşmanı da üzerime çekeyim düşüncesinde bekliyor. Badger açıldı bu arada. Badger atışını yaptı. Anlık bir atış. 416. Güzel bir atış ama hızlı yüklüyor Badger. Artı yüklüyor. 7 saniyesi var ama oraya net görüşü var mı? Net bir atış yapabilir mi? Attı. Ufak da olsa bir hasar vermiştir. Şoklamıştır diye düşünüyorum. Net attı. Cap'in %50'sini doldurduk. Bekliyoruz. Conqueror FV'nin arkasından dönüyor. FV yine de güzel bir iş yaptı bence. Güzel bir iş yaptı. Can puan olarak öndeyiz. FV artık niyeti bozdu ve Conqueror'ı alıyor. 7366 hasar, 1500 zırhımızdan seken hasar mevcut. 19 saniye kaldı. 4 dakikada maçın bitmesine zaman var. Emre Cap'ten çıkar mı? Yoksa Cap'ten maçı bitirir mi? Bu arada diyor ki çocuk var diyor, ben ilerleyemiyorum. Bir yandan çocuğu da avutuyorum diyor. Evet, işte bu esnalar o esnalar diye düşünüyorum. Bu şekilde olmasına rağmen maçı güzel bir şekilde domine ediyor sevgili kardeşim. Ellerine sağlık. Ben maçı beğendim şahsen. Şöyle de hemen detaylı raporunda izletelim. Daha sonrasında replay'i sonlandıralım. Peki 260'da birinci sınıf madalyası, boksörü, fighter, fire for effect, 125.700 kredi, 9257 deneyim alır. Invader madalyası da dahil. 32 de tahvil alıyor kardeşim bu maç sonunda. Takım skorlarında 7366 hasar, 4 kill, 1222'de saf deneyimle maçı bitirmiş. 60 TP'de, grill'de, yani şurada olabiliyor bazen de, işte maçlarda böyle şeyler olabiliyor. Biz bazen takılıyoruz ama 37.000'de kar ediyor. Bu maçta zarar da etmiyor. Yargı diyor sevgili Emre. Bu şekilde maçını tamamlıyor arkadaşlar. YouTube için de bu videoyu sonlandırmış olalım. Canlı yayınımız devam ediyor. Videolarımıza beğeni ve hatta merak ettiğiniz şeyleri ya da yazmak istediğiniz şeyleri de yorum bölümüne yazarsanız memnun oluruz. Soracağınız soruları da orada bekleriz tabii ki. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. Peki sonlandıralım videomuzu. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle ama biz canlı yayına devam ediyoruz. Birazdan Age of Empires oyununa geçeceğiz. Orada bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.